Arkadaşlar Laos'a gidiyoruz şimdi. Bangkok'tan Laos sınırına kadar gideceğiz ve sonrasında Laos'a giriş yapacağız. Şu anda Bangkok'ta tren istasyonundayız. Yolculuk 10,5 saat falan sürecek ve tren bileti $6. Yani nasıl bir yolculuk olacağı hakkında fikrim yok. $6'lık bir tren. Daha ucuz bir trene bindim mi hatırlamıyorum. Sanırım binmedim. Şu anda yaklaşık 10 saatlik yolu $6'a gideceğiz. Şimdi buradan Laos'a gitmek için Bangkok'tan Laos sınırına trenle gidebiliyorsunuz. Tam sınırın en ucuna kadar şehir var. O şehire kadar tren gidiyor. Yaklaşık 10,5 saat falan sürüyor trenle ve bu trenin bileti $6. Şu anda en 3. sınıf bilet var, $6. Eğer ki klimalı isterseniz $12 oluyor. Yataklı isterseniz de yaklaşık $30-35 falan denk geliyor. Ben de en ucuzunu aldım. Yani zaten $30-35 yataklıyla gideceğime uçakla giderim bir $40 verip. O yüzden çok mantıklı değildi. Klimada olmasın dedim yani, ne olmuş zaten gece treni. Bakalım koltuklar nasıl, göreceğiz. Şöyle bir trenmiş. Hello. Two. Next one. This one. Car 2. 29. koltuk. This one is 2. Two. Okay, thank you. Geçemedim lan. Buraya gidiyoruz. Böyle tuvalet var. Evet işte böyle, zaten $6 ne bekliyordunuz ki arkadaşlar? 29, 20, 24, 28. Aha. 29 tren. Windows side. Kapın kağıt. Evet arkadaşlar, oturduk. Yani epey sıradan bir tren ama şeyden kötü olamaz. Hatırlayan varsa Endonezya'da binmiştik Surabaya'dan Jakarta'ya. O videoyu da şuraya koyarım. O trenden kötü olamaz. Gayet şu anda iyi yani. O trende de 10 saat gitmiştim. Bir sıkıntı olmamıştı. Şu anda da yine 10 saat gideceğiz. Hatta o trende uyumuştum bile. Bunda haydi haydi uyuyorum. Böyle fan var. Şu anda Bangkok biraz yağmurlu. Eğer hava sıcak olsaydı gerçekten sıkıntı olabilirdi ama gece gideceğim için ekstra 2 katı para verip de klimalı trende gitmek istemedim aslında. Öyle. Hadi. Artık şey yaparım. Artık yarın sabah inince açarım kamerayı tekrardan. Orada görüşürüz. Arkadaşlar bakın, cam şöyle komple açılıyormuş. Bu da güzel. Ve burası Tayland'ın en büyük tren istasyonu olabilir. Çok büyük bir yer. Yani şu anda görüyorsunuz. Yağmur da var. Halen daha çıkıyoruz. Adını unuttum yani. Karışık bir adı var. Adını da yazarım bu tren istasyonunun. O şekilde. Böyle istasyona gittiğinizde yaklaşık 20-30 tane tren rayı var yan yana. Arkadaşlar tren bozuldu diyorlar. Bir 2 saat gecikecekmiş. Yani bekliyoruz. Neredeyiz hiç bakmadım ama daha bayağı bir yolumuz vardı. Bozuldu dediler. Arkadaşlar $6 tren bileti alırsanız tren gitmiyor, haberiniz olsun. Bekliyoruz. Bakın böyle küçücük bir istasyon, sadece şu ofisi var. Böyle bir yer. Burada kral var tabii ki de. Şöyle her yerde olduğu gibi. Bekliyoruz işte. Şimdi bozuldu dediler ama şimdi ön tarafa doğru gidiyorum. Motor çalışıyor ama bozulmadığını bir gaz vermeden anlayamayacağım. O yüzden bir şey diyemiyorum. Şu anda bekliyoruz. Yani ne güzel, sabah erkenden Laos'a girecektim diye düşünüyordum da. Saat böyle 7-8'de falan orada olacaktım. Direkt Laos'a geçecektim. Şimdi böyle olunca 9'a 10'a öğlene falan kalacak yani. İnşallah bu şeyin öğle tatili varsa inşallah öğlenden önce Laos'a geçmiş olurum. Bilmiyorum. Bakacağız. Şey demiştim, bu Endonezya'dakinden kötü değil demiştim ama Endonezya'dakinden kötü değil ama Endonezya'daki tren boştu.
Hani rahat uyuyabilmiştim. Yanım falan boştu. Burada hiç boşalmadı yani. Sürekli doluyor şey oluyor. Biri iniyor, biri biniyor yani. Hiç boş değil. Tren full çekiyor. Bakın gecko buldum. Bunlardan Tayland'da her yerde var ha. Kaldığınız her evin, her otelin içinde oluyor bunlar. Geziniyor yani. Her yerde varlar ve zararlı değiller yani. Evlerde sürekli geziyorlar. Sinekleri yiyorlar işte. Sizden zaten korkuyorlar. Hafif yaklaşsa mesela kaçar. Yaklaşımlar. Sen biraz uzakta. Bu ne lan? Oğlum az önce kurbağa mı o? Bunu da yeni gördüm valla. İnşallah çok zıplayan bir şey değildir. Yürü bakayım hakikaten. Bunu daha önce hiç görmedim abi. Ama kurbağa yani. Yürüsene, millet seni bekliyor hadi. Yürü. Kaçmıyor, daha ayağımı yaklaştırıyorum, kaçmıyor, yürü. Dur bakayım, biraz yaklaşayım. Ne yapıyorsun lan? Hiç böyle bir şey görmedim daha önce arkadaşlar. Şu niye bakayım? Karınca var orada ya onu. Tamam, takıl sen hadi, gidiyorum. Bunların olduğunu bilen var mı lan? Bu herhalde bu rayların yönünü ayarlayan aletler mi? Yani bilmiyorum, herhalde onlar. Böyle bir şey, böyle büyük bir şey gibi duruyor. Bunlar da burada oturuyorlar. Evet arkadaşlar, tren yolculuğumuz bitti. Yaklaşık yani 12-13 saat falan sürdü işte. Nong Khai'deyiz, Laos sınırındaki Tayland şehri. Şu anda Laos sınırına doğru gidiyoruz. Bakalım burada neler oluyor. Tuk-tukçular müşteri çekmeye çalışıyor. Laos sınırı buraya hemen çok yakın Sınır buraya çok yakın. Hemen tren istasyonundan hemen 15 dakika yürüyerek ulaşabiliyorsunuz. Burada yemekler var. Yemek satıyorlar. Bu arada gelirken tam gün doğumunda çektim ya. Çok güzel değil mi ya? Tayland'ın güneyi gerçekten yemyeşil yani abi. Gelirken bütün tren yolculuğu yemyeşildi. Bir de aklıma geldi o sırada. Aynı şekilde Kazakistan'daki tren yolculuğunun da tam tersine kupkuruydu yani, çöldü. Burası da tam tersi, yemyeşildi. Zaten Tayland yemyeşil bir yer. Güneyine gittikçe de daha da yeşilleniyor. Laos'a girdiğiniz zaman da zaten yemyeşil bir ülkeye girmiş oluyorsunuz. Zaten çok da gelişmemiş bir ülke olduğu için. Duryancı. Ne kadar büyük lan burada duryanlar, oha. Gerçi şurada küçükleri var da. Abi baksanıza burada ne kadar pahalı lan, 600 diyor şuna. 20 dolar yani bir ayrılmış paket. Duryan çok pahalı bir şey. Tadı da güzel değil. Kokusu da güzel değil. Yani ben anlamıyorum, bu millet niye seviyor. Ama güzel değil, bana güvenebilirsiniz. Burada grill chicken'larımız var. Şimdi ben gidiyorum ama umarım sınırda bir sıkıntı çıkmaz. Ama millet oraya gidiyor. Bir otobüse $1 veriyor. O otobüs karşıya seni Laos'a geçiriyor. Nong Khai Tavilla Hotel. Wow. Karşıya seni geçiriyor. Yani umarım öyledir şu anda da. Hiç bilmiyorum yani. Baktığımda o şekilde girenler vardı. Şimdi de öyleyse ben de gireceğim. Öyle değilse ne yapacağım bilmiyorum. Koşarak geçeceğim sınırdan galiba. Bayağı da geniş bir yol ya. Ne, yakıt mı burası? Ne? Fan ve klimacı.
Bakın şurası ama hiçbir hareket görmüyorum ya. Nereden kim götürüyor? Burada bak, şurada bir bayrak falan bir şeyler var. Ne yazıyor burada? Araç rentekar var. Why? Where? I'm going Lao. Bakın buradan karşıdan gelenler var ama oğlum buradan sonrasında yürüyen kimse yok lan benden başka. Nasıl gideceğiz? Abi şu adamlar daha da git dedi, şurada dedi var. Gidiyoruz bakalım. Evet, oradan beni kesen bir abimiz var. Hello. Evet, orada bir topluluk var, tamam. İnsanlar orada. Bak şimdi adam geliyor, bakalım ne diyecek. Good morning. Excuse me, may I help you? Where you go? Lao. 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 Yeah. Yeah, would you like to go with us, Vientiane? But you have car already. How much from, to Vientiane? How many people? Only you? Yeah. Yeah. I'm alone. 400 baht. 400? Yeah, from Lao border. From Lao border to Vientiane. Or anywhere in Vientiane, get house hotel up to you. 400 is too much, yeah? Too much? Yeah. Okay, thank you. Bye bye. Yeah, bye bye. Thank you very much. Have a good day. Thank you. Yes. Abi şimdi taktiğe bak, ben şimdi çok fazla dedim diye. Abi bak şimdi bilmiyorum ne kadar, kim ne kadar götürüyor da ben yine de çok fazla deyince adam direkt tamam dedi, kesti konuşmayı. Şu an beni takip ediyor. Görünür mü bilmiyorum ama. Ya çünkü şu anda buradan sadece karşıya otobüs 1 dolara götürüyor da. Bakın burada fotokopi makinesi var. Demek ki şey istiyorlar. Fotoğraf ve buradan. Peki bizi kim götürecek lan? Pasaport kontrol var direkt. Burada kamera yasak. Durun, açıklayacağım ben şimdi. Abi şimdi bu belki kötü. İşte bak, o ticket burada işte. And one more answer, I can discount for you, okay? 300 baht gold. After you finish everything in Lao border. Where you go, Lao? Vientiane. Yeah, get house hotel. No. Only 300 baht. Can send But you no. anywhere in Vientiane. Take someone else and make cheaper. I think 30 baht only. only from here to Lao border. Yeah. But from Lao border, only 300 baht. Can send you anywhere in Vientiane. No. Get house hotel. Thank you. Thank you. Thank you, Again. Buradan pasaport kontrolünden çıktıktan sonra o dediğim 1 dolarlık bileti alıyorsunuz. Otobüs bileti. O sadece sizi şeye kadar götürüyor. Laos border'ına kadar götürüyor. Şimdi o bileti aldım ama otobüs nerede? Bakıyorum şu an. Burası tuvalet. O adam da taktı bana kafayı ya arkadaşlar, yani Laos border'ından sonra Vientiane arabayla bir 15-20 dakika falan. 10 dolar çok istiyor. Gerek yok. Yani zaten şöyle de bir şey var, hani orada daha ucuza bulamazsam bile daha pahalısı mümkün değil. Bu adam burada 300 dediğine göre orada her türlü daha ucuza vardır. Oğlum nerede lan bas? Aha, bu mu lan? Oğlum otobüs buradaymış. Ben de geçtim, gidiyorum ya. Otobüse bindim. Gidiyorum şu anda. Şimdi burada trafik de soldan akıyor Tayland'da. Laos'a geçerken sağdan akmaya başlayacak. Şu anda köprüde acayip bir trafik var. Hani bu otobüsü kaçırsaymışım epey beklermişim yani. Neyse ki adamın önüne çıktım da adamı durdurdum, öyle bindim. Baksana, bizim buradan geçmemiz minimum yarım saat sürecek gibi. Reklama bak. Yeni bir ülkeye giriyoruz. İlk defa bu kadar az heyecanlanıyoruz ülkeye girerken. Evet,
Evet abi, Mekong Nehri'ni geçiyoruz. Laos ve Tayland'ı ikiye ayıran, bir tarafı Laos, bir tarafı Tayland. Ve bu neredeyse sınırın %80'i kadarı bu şekilde devam ediyor. Güneye doğru Mekong Nehri Laos tarafında kalıyor ve Vietnam'a akıyor. Arkadaşlar şu anda bir 8 çiziyoruz. Bu çizdiğimiz 8 sonrasında soldan akan trafik sağ tarafta kalıyor. Fotoğrafını koyarım. Bakın şu anda trafik sağ tarafa geçti. Soldan geliyorlar. 8. Baksana nasıl bekliyorlar. Taksiciler. Evet abi. Visa on arrival. Evet, kapıda vize bölgesi diyor. Hemen alalım vizemizi. Ne dolduruyorlar ya? Uğraştırmayın oğlum milleti ya. Bir şey dolduruyorlar. Abi baksana. Sen milleti uğraştırmayın ya. Ne bunlar abi? Bunlar direkt geçiyor. Biz vize alacağız. Verdiler, bunları doldur diyorlar. Sonra geri al diyorlar. Hadi dolduralım. Arkadaşlar hayatımda gördüğüm en dandik, neydi lan buranın? En dandik immigration. Yani yaklaşık 1,5 saat falan oluyor herhalde buraya gelip. 1,5 saattir sıra bekliyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Formu doldurduk, verdik. 35 dolar olması lazımdı. Kadın 40 dolar dedi. Şimdi 40 dolar vermezdim normalde de. Bir tane Çinli kafile vardı. Oradaki tek turist bendim. O yüzden şimdi o kadar sırayı bekleyince de kadınla hiç münakaşaya girmedim. Öyle 40 doları verdim, artık 5 doları artık kendilerine attılar yani, öyle söyleyeyim. Orada bir de şey yazıyordu, bir de belirli saatler var. O saatlerin dışında olursa 1 dolar ekstra para ödeniyormuş. Yani 35 dolarsa 36 dolar vermem gerekiyordu. Kadın 40 dolar dedi. Niye dedim, öyle ağzında geveledi bir şeyler. Ben de Çinli bir grup vardı. Onlar böyle her şeyini hazırlayıp gelmişler, direkt verip geçiyorlardı. Ben de onların arasında olunca, başka da hiç turist olmayınca, başkalarından ne alıyor, ne yapıyor hiç göremeyince öyle dedim, tamam al, ne yapıyorsan yap. Öyle bir, orada bir kendilerine rüşveti aldılar. İlk defa da birine rüşvet verdim yani. Bir de fotoğraf istiyorlar. Yanınızda fotoğrafınızla gelirseniz herhangi bir boyut oluyor yani. Normalde burada kağıtla istedikleri boyuta uygun değildi benim fotoğrafım. Ona rağmen bir şey demediler. Zaten çok da önemli bir form değil yani. Öyle uyduruktan doldurun. Birçok yeri doldurmadım bile. Öyle aldılar geçtiler yani. Öyle laf olsun diye bir form dolduruyorsunuz. Çok da özenmeyin. Onun dışında şimdi geldim, bu arabaya bindim. Buradan yaklaşık şeymiş. Ben 15-20 dakika demiştim ama 35 dakikalık bir yol varmış Vientiane'ye. Ama bu adamla anlaştım, işte herkes 300 baht falan diyordu yani, yine 10 dolara yakın bir para söylüyorlardı. Bu adamla 5 dolara anlaştım, bu 5 dolara götürecek beni. Öyle bekliyorum işte. Zaten o kadar bekledim, biraz da burada bekliyorum, artık yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, son anda bir şey oldu. Adam tuk-tuku dolduramayınca başka bir taksiciye verdi beni. Elektrikli araç, bir de elektrikli araçla geldik buraya kadar 5 dolara yani. Kimse getirmez abi, yarım saattir yoldayız. Hostelimizin önüne kadar bıraktı. Böyle bir üstler var, havuzu var. Bana backpacker. Evet arkadaşlar, odamıza gidiyoruz. Şöyle bir mekan. Çok fazla hareket yok şu anda. Bu kadar sakin olacağını düşünmüyordum. Buranın en ünlü, en meşhur hosteli burasıydı. Geceliği 5 dolar. 1 dolarını uygulamadan geri iade ediyor. 6 dolar ödüyorsunuz. Evet, odamız böyle. Böyle bir oda arkadaşlar. Şurası benim yatağımmış. Güzel. İçerisi bayağı serin.
ve hava temiz. Şimdi böyle hostellerde önemli olan şey, zaten çarşaflar ve yastık kılıfları falan her zaman temiz oluyor. En önemli olan şey içerideki havanın temizliği. Burası da gayet temiz.